Selam arkadaşlar, herkese merhaba. Bir süredir bilgisayarımda bir problem varmış. Fakat ben fark etmemişim. Çünkü neden? Kablolu internet kullanıyorum masaüstü PC'mde. Fakat Windows 11'in bazı güncellemelerinden sonra MTK MTK çipli Wi-Fi adaptörlerinin yanıt vermeyi durdurduğunu, Bluetooth'un kullanılmadığını fark ettim. O da bir proje yapmak için açtığımda Windows çubuğunda Bluetooth işaretimin olmadığını gördüm. Wi-Fi olmadığını gördüm. Dolayısıyla ben bakıyorum, sistem yöneticisinden bakıyorum, aygıt yöneticisinden bakıyorum. Donanımlar yok arkadaşlar. Bildiğiniz yok. Ve buranın dağınık olmasının sebebi şöyle. Bir arıza var belli, yani bir sorun var. Çünkü daha önce olan Wi-Fi antenim burada takılı. Wi-Fi'm yok, Bluetooth'um yok. Sorunu bulmak için buraları dağıttım bir. Nedeni şöyle. Aygıt yöneticisinde bilinmeyen bir USB aygıtı görünüyor arkadaşlar. Tabi MTK çipini USB veri yolunu kullanarak taktıkları için anakarta burada göremiyorsunuz. Şuradaki soğutma bloğunun arkasında, Asus anakartların şuradaki soğutma bloğunun arkasında bir çip var. Bu çip muhtemelen söküp takılabilen bir çip ama soketine bakmadım. Anakart garanti dışı kalmasın diye. Soketi söküp bakmadım ama bu çipi kontrol etmek gerekiyor. Vesaire. Bu bilinmeyen USB aygıtını bulabilmek için arkadaşlar bilgisayarı şöyle öne çektim. Üstündeki bütün USB aygıtlarını tek tek söktüm arkadaşlar. Ve o işaret kaybolmadı. Yani aygıt yöneticisi ekranını açayım sizinle birlikte. Şurada arkadaşlar, burayı büyütebiliyor muyduk? Büyütemiyoruz. Burada bir ünlem işaretli bir bilinmeyen aygıt ve yüklenemeyen, haberleşmeyi kesen, haberleşmeyi durduran bir aygıt olarak görünüyor. Ve Wi-Fi ve Bluetooth'um yok. Burada baktığımda Wi-Fi işareti yok, Bluetooth aygıtı yok. Şuraya tıkladığımda kullanılabilir bir Bluetooth aygıtı işareti yok arkadaşlar. Dolayısıyla ben de sürücü güncellemeleri vesaireler yapmaya başladım. Buradan size tavsiyem, şurada aygıt yöneticisinde görünürde gizli aygıtları göster dediğinizde sürücüsü daha önce yüklenmiş ama haberleşmeyi kesmiş aygıtları görebiliyorsunuz. Onları kaldırdım. Siz de kaldırın. Gizli işaretinde böyle silik görünürler. Onları kaldırdım. Bluetooth olarak gelmedi. Hiçbir şey olmadı. Ya ne yaparız? Yani tek şey anakartı sökmekti. Sistemi sökmek yerine. Bu arada BIOS'u da güncelledim. Yeni 2006 sürüm BIOS'u güncelledim arkadaşlar. Yine gelmedi. BIOS üzerinden Disable Enable yapıyorsunuz. Advanced ayarlarda Onboard Device seçeneğinde. Ayarlardan Disable, Bluetooth Disable, Wi-Fi Chip Disable'ı Enable yapıyorsunuz. Yine gelmiyor. Yine USB aygıtı diye bir ünlem işaretli bir aygıt görünüyor. Onu da şöyle anladım. Disable ettikten sonra buradaki donanım sekmesindeki ünlem işaretli bilinmeyen USB aygıtı simgesi kayboldu. BIOS'tan disable edince arkadaşlar Wi-Fi ve Bluetooth'u. Dolayısıyla anladım, yani o aygıt Bluetooth ve benim Wi-Fi çipim, MTK çipli Wi-Fi çipim, ama anakart bunu tanıyamıyor ve haberleşemiyor anakartla. Dolayısıyla son işlem olan CMOS Clear yaptım arkadaşlar. Ama CMOS Clear'ı şöyle yaptım. Anakartın arkadan bilgisayarını kapattım. Sizde de önerim o olacak. Bilgisayarı kapatıyorsunuz. BIOS pilini söküyorsunuz. CMOS Clear tuşuna basıyorsunuz. 5 saniye kadar ve o arada Start tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Ve 5 saniye sonra BIOS pilini takıyorsunuz. Cihazınızı açıyorsunuz. Bluetooth'unuz ve Wi-Fi'niz geliyor arkadaşlar. Hemen size göstereyim buradan. Şöyle kamerayı alacağım. Çok özür. Şimdi gördüğünüz gibi
Benim artık yine yani giden Bluetooth aygıtım ve MTK çipim geldi. Bakın Mediatek Wi-Fi. Bakın burada daha önce yüklemeye çalıştığım aygıtlar olmamış. Başka sürücü yüklemişim, muhtemelen olmamış. Yaptığım işlem, buralar o yüzden dağınık şu anda. Evet. Yaptığım işlem buradaki, şöyle bir aydınlatabiliyor muyuz burayı? Hocam. Hayat senin ellerinde. Bir gün ışığı açalım Osman abi. Evet. Şöyle şuraya koyarsak muhtemelen aydınlanacak. Ya tuşuna mı bastım ya? Şu tırtıngen ışıklardan aldım. Şöyle çekimlerde falan şöyle bir lazım olur hesaba. Evet arkadaşlar. Şöyle de netleyelim. BIOS pilinizi burada bulabilirsiniz. Anakartınızı sökmeye gerek yok. Şurada da CMOS Cleared var arkadaşlar. Bu CMOS Clear 5 saniye kadar kısa devre yapıyorsunuz. Sonra pilinizi takıyorsunuz. Sonra bilgisayarınızı açıyorsunuz. Buralar biraz dağınık. Temizlik amaçlı söktüm. Hem de ama anakartı sökmekten beni kurtaran CMOS Cleared oldu arkadaşlar. O nedenle sizlere de önermek istedim. Bu gibi sistemlerde Wi-Fi çipi burada. Muhtemelen soketli. Yani pinli geçme. Ona ulaşmak için bunu sökmeniz gerek. Bu da garanti dışı bırakır cihazınızı. O yüzden uğraşmayın anakart sökmekle. Anakartınızı sökmeden muhtemelen cihaz işte statik enerjiden mi etkileniyor bilmiyorum. Veya sürücü veya işte Windows'un yanlış bir sürücüsüyle mi? Belki Windows'un suçu bile yok arkadaşlar. Belki de Windows'un hiçbir suçu yok. Zamanla durduğu yerde gitti. Ama oldu arkadaşlar, artık ben kablolu kullandığım için görmüyordum. Şimdi artık kullanılabilir bir Wi-Fi oldu, geldi ve Bluetooth'un da çalışıyor arkadaşlar. Evet, Bluetooth'un da çalışıyor. Bluetooth cihazında çalışıyor artık. Anakartım Asus Prime. İzleyenler bilirler daha önce. Şöyle açalım uygulamasını da. Ben neler kurdum, neler yaptım. Sadece tek çözüm CMOS Cleared oldu arkadaşlar. Yani anakartı susturdum. BIOS'u sıfırladım. BIOS sıfırladıktan sonra bütün olayımız bitti. Neredeydi benim şu dashboard'um ya? Burası cihazda, ne yapıyorum? Evet, burası. Evet. Isı değerlerim oldukça iyi. Standartta gayet yeterli bir ısı derecesi. Anakartım Prime X870P Wi-Fi arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Sürücülerini neler indirdim neler ya. Yani neler. Evet, gördüğünüz gibi bu Realtek sürücüsü. Realtek sürücüsünü de denedim, yani düşünün. Lenovo'nun internet sitesinden de indirdim ama şu MTK'nın kendi software'ini kursam bile çalışmadı arkadaşlar. MTK çipli. Gördüğünüz gibi MTK çipli. Bu Realtek, bu MTK sürücüsü. GPU tweakler falan filanlar, neler uğraştık. Şunlar Lenovo sürücüleri. Olmadı arkadaşlar. Yani ne yaptıysam olmadı, fakat CMOS Cleared yaptıktan sonra sistem gayet iyi bir şekilde çalıştı ve düzeldi. Size de bunu önermek istiyorum. Buralar darmaduman, bir temizlik yapacağım. Tozlardan kurtulacağım. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Videolara like, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar.
Lütfen videoları hype'layın. Bana destek olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.